Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bu bölüm enteresan olacak. Neredeyiz? Endonezya Slovasya Adası Toraja bölgesindeyiz. Efendim bu anlatacaklarım öncelikle videonun başında söyleyeyim. Çocuklar izliyorsa lütfen ilk başta çocuklarımızı kanaldan uzaklaştıralım. Çok enteresan bilgiler ve değişik görüntülerle sizlerle olacağız. İsterseniz videoya hemen başlayalım. Ama videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Gelmiş olduğumuz dağlık bölgede Müslüman bulamazsın dedi abi. Genelde hep kilise görüyoruz zaten deminden beri. Bu dağlık bölgede hep kiliseler, başka şey yok. Bir de bazı değişik öküz başlı şekilde yapıtlar var. Aliklidola ataların dini diye anılan bir din. Onun simgesi olarak gözüküyor efendim. Rice. Sini banyak itu petani. Like freezer. Ya, like freezer. Çatıların içinde, üçgen çatıların büyüklerin içerisinde Storage. stok şeyleri, pirinçlerini, damlık derler yani, malzemelerini, ürünlerini koyuyorlarmış. Bazı ufak yerlerde de mezarlar varmış. Şimdi hepsi mezar değilmiş. Çok enteresan bilgiler ediniyorum. Sizlerle beraber ben de öğreniyorum. Tabii Toraja'yı gezerken görmüş olduğumuz bu enteresan yapıtları sizlere de göstermek istiyorum efendim. Çok enteresan, çok kültürel gelenekleri var, görenekleri var. Şurada boynuzları görüyorsunuz. Atadan kalma boynuzlar. Her aile kim burada kaldıysa 50 yılda bir öküz kesip bu kadar boynuzlarını asıyorlarmış. Bu gurur vericiymiş. Çok enteresan bir şey. Şurada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40 taneye yakın var. Yani gerçekten de değişik yapıtları var. Şöyle anlatayım. Bu büyük sivri çatılı olanların hepsinde pirinçleri, efendime söyleyeyim, değişik gıdalarını burada rezerv ediyorlar.
sonrasında da ilerleyen aylarda da kullanıyorlarmış. Bunun bilgisini edindik. Tabi sadece bu büyüklüktekileri ambar yani depo olarak kullanmıyorlar. Bazı zenginler de mezar olarak kullanıyorlarmış. Malzemeler orada bak, oraklar var, şeyler var, palalar var. Bu şekilde de kullanılıyormuş. Hemen karşımızda da efendim pirinç tarlaları görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet, Toracalı bir abimizle konuşur. Abang asli Toraja ya? Ya, nama apa abang? Nama Martin. Martin. Sini apa, di mana abang? Lokasi apa ama? Naik baru turun. Di sini ada kuburan. Ada kuburan ya. Okey. Ya, silakan. Allah, ilk defa geldik. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Yanımıza rehber de aldık. Sağlam bir bilgi vereceğim size. Bisa Inggris Pak. Birkaç tane video var Türkiye'de. Sedikit nggak apa-apa. İşte alınmış videolar, görüntüler falan. Kendileri çekmemişler. Olsun ama yine de tanıtmaya çalışıyor dostlarımız. Biz içine dalıyoruz. Iya. Kalbine gidiyoruz. Hadi bakalım. Yang mana? Itu yang Oh iya. dia lihat di Evet, geldik. Böyle bir yer. Şimdi vlog tadında çekim istiyorum. Bir yandan da adım adım heyecanımı sizlerle paylaşacağım. Buraya gelmek hiç kolay olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Hani düdükleniyor insan ister istemez. Ya bir şey olacağından değil de. Yani. Emrah. Gel. Kaybolma oğlum. Lamba yok, lamban kaybol. Bak adamın elinde lokus lambası var. Şimdi mağaraya falan sokacak herhalde bizi. Bir şey söyleyeyim mi? Turist falan yok ya. Hiçbir şey yok burada. Bir cılga yapmışlar. Güzel turistik ama. Taraco kabilesi ya bak, Taraco. Toraja. Hadi bismillah. Ama bir koku var. Öyle söyleyeyim. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır buraya gelmeyi hedefliyordum. Hadi bakalım. Nah, mungkin mau foto dulu silakan. Ya. Saya nyalakan lampunya sebentar. Allah. Evet, şu an gördüğünüz taputlar var burada. Eski tabutlar, eski çağdan kalma. Şu adam da ya bence. Aynen, arkadaş da var orada bir tane. Profesyonel fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyor. Şurada iskeletler var efendim ama yapay, bazıları yapay. Tarihi anlatıyor. Maket ama gerçeğini birazdan mağaraya girip göreceğiz. Çok enteresan yapıtlar. Böyle göz yapmışlar içeride. Daha öncesinde yabancı YouTuber'ların çekmiş olduğu videolarda izlemiştim. Evet, lambayı yaktı abimiz. Burada da bir arkadaşımız var. Hello say Türkiye. Evet. Merhaba Türkiye. Ah, merhaba. Türkiye'ye 3 kere gittim diyor. Kendisi de sosyal medya içerik Nah, yang üreticisi. sudah lama itu yang di bagian atas sana. Itu sudah ratusan tahun ya. 100 yıl öncesi, yüzlerce yıl öncesi tabutları gösteriyor şu an bize efendim. Ya, jadi itu nama petinya Erong namanya. Erong diyorlarmış tabutlara ama aralarında gerçek kafa tasları var efendim. Burada bakın iskeletler var. Erong ini memang rata-rata terbuat dari kayu yang masih utuh. Terus dikerok, Ağaçlar dipahat. kesilip ağaçların içi oyulup bu şekilde Ya. koyuyorlarmış. Yani büyük bir ağacı kesip oyuk yapıp içerisine tabut yapıyorlarmış. Çok enteresan bilgiler bunlar.
Terus erongnya ini dulunya digantung pakai tali ya, seperti yang di Sonrasında da böyle asıyorlarmış. Orada bebek tabutu var. Bakın orada. Allahu Ekber. pada awalnya begitu Pak. Iya. Bu enteresan bir... Jadi mengapa dulunya Hidupleniyor insan. digantung seperti itu? Itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Iya. Jadi untuk amannya dari binatang-binatang buas mereka digantung seperti itu. Yani bu şekilde süslüyorlarmış, püslüyorlarmış. Tarih öncesinde zaten ağaçları kesip içlerini oyup koyuyorlarmış. Sonrasında da asıyorlarmış değerli eşyalarıyla beraber. Burada kapkacak var, değişik çanaklar, çömlekler var efendim. 4K HD olarak çekiyoruz görüntüleri. İskeletlere bak. Emmar. Kafatası var. En azından 20 tane kafatası var orada bak. Her yerde kafatası var. Terus dulunya Şuradaki iskeletlere bak. dalam satu erong ini itu sebenarnya mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Her bir tabutun içerisinde ve bölgede bir aile yaşıyormuş. Bir aileyi temsil ediyormuş buradaki yapıtlar. Ondan dolayı iskelet çokmuş. Her bir tabutun üstünde 20 tane iskelet var. Mesela şurada. Oradaki aileleri şey yaptıkça Şu sıra komple bir 200 kişi var. yani hani burada işte diyor ya hepsine koyuyoruz diyor. Üstüne ekliyoruz. İskeletleri doldurmuşlar. Baksana şurada daha fazla var. Yani her yer iskelet kaynıyor efendim. Masih ada isinya itu Pak. Ada semua Pak, bahkan penuh dengan tulang di dalam. Karena untuk satu keluarga itu tuh seperti bapak, ibu, anak, cucu. Her şey var. Torundan, dededen, neneden, çocuklardan, torunlardan tut da bebek iskeletlerine kadar hepsini bir tabuda dolduruyorlarmış. Bir tabut bir aileyi temsil ediyormuş. Tabi bazıları da çürümüş gitmiş efendim. Okey. Ya, jadi beda dengan yang peti sekarang ya, yang seperti kotak-kotak kecil ini, itu kan satu peti satu mayat. Satu Pak. Oh iya. Bazen de efendim bak şu tabut yeni diyor. Buradaki tabutların içerisinde gerçekten de cesetler varmış. Ölü insan var. Aynen bunların içerisinde ölüler varmış. Bunlar kefenler. Bazıları zengin olduğundan dolayı tek başına gömülmek istiyormuş. Başkasını istemiyormuş. Burada da kişilerin hani ne derler çiçek çelenk melen koyarlar burada da öyle. Kişinin herhalde kadın var. Aynen burada bakın yeni cesetler var. Fotoğrafını da Kalau ini koymuşlar. patung ya. Ya bu Patung mumyalanmış dari kayu. ağaçtan yapılmış Jadi ini görüntüler. memang dibuat semirip mungkin dengan yang meninggal. Tapi biasanya yang boleh dibuatkan patung seperti ini kalau kami di Toraja itu khususnya kalangan bangsawan. Şimdi bu görmüş olduğunuz görüntülerin hiçbiri şuradakilerin gerçek değil diyor. Ama diyor bu şekilde hani daha önce anlatmıştım. Bazı yıllarda çıkartıp kıyafetlerini giydirip değişik ritüeller eşliğinde insanlar yad ediyorlarmış, anıyorlarmış. Okey bak. Jadi kuburan mereka sebenarnya ada di bagian atas ya, di puncak. Bunların mezarları daha üst tarafta içerideymiş. Yani ne kadar zenginsen o kadar yüksektesin. Ya, karena di sini sebenarnya semakin tinggi kuburannya itu makin tinggi kastanya. Ya. Yani kas sistemi olaraktan ne kadar zenginsen, ne kadar güçlüysen ve seviliyorsan en üst mertebeye çıkarılıyormuşsun. Ne kadar da ya sahipsizsen ve fakirsen maalesef yerin dibine sokuyorlar. Aynen öyle. Gidiyoruz efendim. Hep beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, mağaraya giriyoruz. Bir yandan da ışığı yakayım dedim ya yakamadım. Dur hele. Hah. Böyle. Gel Emoş. Nereye geldik Allah'ım. Heh. Yavaş yavaş diyor. Ayaklarınız kaymasın. Emoş, belki yengemle sen gelme istersen korkarsın. Vallahi. Ha bak buralar hep cenaze. Daha birine oluyor. Bak çatılarda her yerde cesetler var. Şurada bak buralara gömmüşler. Evet ilk defa bir Türk buraya geliyor efendim. Hati-hati Mbak, di sini. Daha önce gelen var mı bilmiyorum. Böyle canlı kanlı gören. Ya, itu di atas sana Pak kuburannya. Bak orada hep ceset var diyor. Jadi itu Ölmüşler.
satu tempat seperti itu khusus untuk satu keluarga ya. He, bir tabutun içinde bir aile yatıyormuş. Okey. Sağa bakar mısın abi? He, he. Itu lagi ya, ada satu keluarga Ha, lagi. orada bakıyorlar bak iskeletler. Jadi mereka memang sudah dikelompokkan tempatnya supaya keluarganya lebih mudah untuk memperhatikannya. Ya. Çok farklı adet gelenekleri, görenekleri var. Sıra bak. Ada yang kecil petinya Pak. Bak orada bebek cesetleri de varmış efendim. Kalau Hemen yang kecil şurada. petinya itu Görünüyor mu bilmiyorum vallahi hani. Şuralara bak abi. Burada bir çürümüş iskeletler var. Evet burada. Buralara gömmüşler. Evet. Ya bak sıra yang kecil petinya itu anak bayi ya, yang sudah tumbuh gigi. Çocukların dişi çıkmadan gömülüyormuş burada. Hani bazılarını ağaçların içine gömüyorlarmış adetlerine göre. Bazıları da biasanya kalau ada bayi yang belum tumbuh gigi meninggal, itu mereka dikubur ke dalam pohon yang masih tumbuh ya. Mereka dipisahkan. Şimdi anladım. Diyor ki eğer diyor bebeklerin dişi çıkmadıysa diyor ağaçların içine gömüyoruz diyor. Eğer diyor dişleri çıktıysa diyor mağaraya gömüyoruz diyor. Apa bang di sini? Jadi mengapa mereka dipisahkan? Itu karena menurut kepercayaan nenek moyang kami dulunya, katanya yang belum tumbuh gigi itu masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan. Ya ağaçların içlerine gömdüklerini söylüyorlar. Okey bak Sırakan. Hadi gidelim hadi böyle bitmez böyle anlat. Bunlar öyle dolu. Her yer ölü kaynıyor kardeşim. Bu nereye geldik biz ya? Bismillah. Acayip karanlık burası ama. Takip edin beni. Kafanıza dikkat edin. Şeyler var. Ayağınız kaymasın. Evet, gidiyoruz. Ini di sini hati-hati kepala Pak ya. Tapi kalau di dalam luas lagi, hanya sedikit nih. Nakım sedikit. Ya, sedikit saja. Hati-hati kepala. Ya, gidiyoruz efendim. Dikkat edin. Eğilin. Allah. Ya sudah. Nah ini Pak, ada yang sudah terbuka bisa kelihatan. Sigara koymuşlar buralara. Kalau rokok Atalarıymış. dengan uang itu merupakan sesajen ya, offering dari keluarga. He. Bu iskeletin sahibinin ailesi. He. İskeletin sahibinin ailesi yengem yanına dur. Korkmasın. İskeletin sahibinin ailesi paraları bırakıyormuş, sigara bırakıyormuş. Böyle enteresan. Mağaranın içindeyim. Okey. Burada her yer ceset kaynıyor. Gerçek bu haberiniz olsun. Şu anda yeni gömülmüş bir cesetmiş. Terus itu ada yang baru Pak. Baru ya. Orada yeni. Iya, itu ada tanggal meninggalnya 9 Januari 2024. Oradaki haç işaretinin olduğu yerde iki tane tabut var. Biri çocuk, biri yetişkin. Onlar yeniymiş efendim. Ya, Hadi jadi gidiyoruz. dimasukkan ke sini mungkin ada sekitar 6 bulan ya. 6 ay öncesinde gömülmüş ya. Ya, karena biasanya kalau ada yang meninggal, itu mayatnya disimpan di rumah dulu. Heh canım. Mari Pak. Hep ceset bak Ini buralar yang ceset. sudah lama. Ama çok eskiden ölmüşler bunlar diyor. Toprağa dönmüşler Jadi yani itu bisa kaybolmuşlar. diganti petinya lagi Pak ya, cuma harus melalui seremoni lagi. Bunlar çıkarılıyormuş iskeletler. Şey yapılıyormuş. Adını sen söyle. Ana buralar ne böyle? Ulan, 2 metre boyumla girdiğim yerlere bak. Buraya geldim ben ya. Gel Emoş, kaybolmayın gel. Hadi yengemi getiriyorum. Neye getirdin? Yeni evlisiniz siz. Şimdi bana kızacaklar takipçilerim. Korkarlar bak burada mağara var diyor. Ana çürümüş hepsi. Coba lihat ini. Hadi gel. Bak burada da var. Buradan da gidiyorlar. Neydi abi? Korktum diyor. İçerisi öyle dolu ya. He. Tabutlar, iskeletler, kuru kafalar. Şimdi devam ediyoruz. Daha bitmedi. Yavaş yavaş çok enteresan yerlere gidiyoruz. Şimdi tamam gelmeyin siz. Emrah siz kalın kardeşim.
Şimdi başka bir yere geldik. Burada Itu tengkorak kepala yang sudah lama semua. yüzlerce yıl önce ölmüş insanların iskeletleri, yeni ölmüş insanların cesetleri, tabutları her yerde, ama her yerdeler. Okey. Wow. Tabut kaynıyor içerisi. Nggak banyak ya. Oo. Kadar bu. Sevdikleri içecekleri koymuşlar. Ya itu offering ya. Ama bir kokuyor, Allah. Kidabita ya. Ya kecil. Küçük diyor burası, bir de tehlikeli. Burada şöyle sigaralar konmuş kafatasların altına ailelerin. Demek ki iskeletler öyle bir hale geliyor ki çürüyor, kafatası kalıyor. Bunları da bu şekilde yad ediyorlar. Burada şaşırdım vallahi. Böyle bir yer ilk defa gördüm. Ürkütücü. Harbiden de para mara var burada. Başlılar. Evet, devam ediyoruz. Endonezya, Slovakya adası Toraja bölgesindeyiz. Burada ölüler dağların derinliklerinde gömülüyor. Çok enteresan görüntüler, çok enteresan anlar gerçekten de. Belki de ilk defa bu mağaranın derinliklerine giren tek Türk biziz. Hayırlısı olsun diyelim. Değişik anlara sizleri şahit edeceğiz. Devam ediyoruz. Ne oldu abim? Nereye getirdin abi? Niye, ne oldu? Burası ölü dolu. Boşuna Ölüler Diyarı demiyorlar. Hadi bakalım, Ölüler Diyarı'nı gezmeye devam ediyoruz. Wow. Çıkması da inmesi de bayağı yorucu. Evet, rehberimiz, kardeşimiz dedik, bizi getir dedik, gerçeğe götür. Şimdi yeni ölmüş, 3-5 ay önce ölmüş İnsanlar burada bekliyorlarmış, evin içindeymiş. Buka sepatu. Tamam, maskara. No. Gel gel. Mari. Hello. İzin boleh? Iya iya. Situ situ. Dulu lampu kah? Iya. Tarik Pak ini. Evet. Saya kasihnya lampu di. Ya. Iya. Ini Pak. Evet efendim. Buka boleh? Boleh. Berapa bulan sebelum meninggal abang? Berapa bulan mau tahu Ariel? Bulan 12. Bulan 2 bulan. 2 bulan. 2 ay önce vefat etmiş bir. Tapi ini diinjeksi ya pakai Hanımefendi. formalin. Ya. Burada dinlenmeye durmuş. Böyle. Ya, jadi kalau mayatnya masih disimpan seperti ini, itu mereka masih dianggap sakit ya. Hastaymış. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Ya, jadi dia masih diberlakukan seperti orang sakit, masih hidup. Hasta olduğundan dolayı sebelum sakit langsung meninggal. Berapa Ya. umur adam? Umur sekitar 80-an. 80 yaşındaymış.
ifade etmiş. 80 üstüymüş. Tidak apa-apa, dekat, tidak apa-apa. Ya. Kendi kabilesinde öküz başları var ya. Evet. Öküzler de şurada dışarıda. Evet, dışarıda da şöyle efendim öküzler var. Bunları kesiyorlarmış. Çok enteresan anlara şahit oluyoruz gerçekten de. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hani insan ister istemez bir hüdükleniyor. Çünkü hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz kültür, gelenek ve görenekler. Mağaranın derinliklerinden çıktık, bir eve geldik. Geleneği aslında geçmişten, o çürümüş bedenlerden nasıl taze bedene geldiğimizi gördük. Gerçekten de çok enteresan adetleri var. Tabii bu videoyu çocuklar izlemesin diye videonun başında da ekleme yapacağım. O hangi dinde abi demiştin? Apanama, Aputtulobo mu? Apanama? Alutudolo. Alutudolo ya abi. Sudah Kristen ya? Hristiyan. Ini bak. ada Seni Hristiyan. Bak Ya. beda Alutudolo beda. beda. He, Alutudolo farklı bir Itu atalar Alutudolo dini. semacam kepercayaan animisme. Atalar dini diye geçiyor. Bu hanımefendi de Hristiyan olarak Ya. ölmüş. Langsung kuburan Oh, tidak, harus melalui upacara adat dulu. adat beda. Sama Sama. Ha, şimdi Rambu bu Solo. hani anlatmıştım ya çatılı ev tarzında evler var. Bu Alutudolo o mağaralar. Bu da birazcık daha ona yakın ama Hristiyan. Ondan dolayı da çatılı evlerin küçük küçük evler, kulübeler yapılıyor. Onların içerisine bırakılıyor şeylerle beraber. Adını sen söyle. Ne derler buna? Tabutlarla beraber bu şekilde bırakılıyor efendim. Burada da bu hayvanı, büyük camızı keseceklermiş. Sonrasında da bu çatılı yerlerden bir tanesine bu değişik yerlere boynuzları asıyorlarmış efendim. Bu boynuzlarını kesip devamında da cenazeyi 6 ay sonra bu değişik bir bölgeler var. Hani çekmiştim ya yol kenarlarında. Onun gibi yerlerde cenazeyi küçük evciklerin içerisine koyuyorlarmış. Şaşırdım. Gerçekten de enteresan Ya. bir görüntü. Wow. Jadi Okey itu bak. ada cucunya ya. Nanti Ya kasih burada nama. bu arada bu evin içerisinde insanlar yaşıyor. Bebek var, çocuk var. İnsanlar yaşıyor. Cenaze orada. Hani çok farklı burada evler var. Şimdi biz tabii ki bizim böyle video. Bebek var. Yemekler yapılıyor. Burada yaşayan aile o kadar adaptasyon sağlamış ki bizlere göre anormal olan bir şey bunlara göre normal. Şimdi biz Müslüman dininde 24-48 saat sonra hemen cenazeyi defnediyoruz. Bu arada inanılmaz sıcak. Ormanın derinliğindeyiz. Emrah ne düşünüyorsun? Hayatında ilk defa böyle bir şey görüyorsun. Böyle bir şey görüyorum ki daha önce duydum ama hiç inanmadım. Yani dedim, Ben diyordum böyle bir hani şey böyle yerler var diyordum. harbiden adamlar aynı evde yaşıyor. Bana Ölüsü inanmayanlar vardı diyordum ya. de- Adam kendi ölüsünü de yani dedesi olsun, annesi olsun, başka odada veya aile üyelerinden biri olsun, başka bir odada bekletiyor. Onlarla birlikte yaşıyor. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Yemek- Şaşıracaksınız. defnetme Enteresan bir yere gideceğiz. Hadi devam. YouTube. Saya izin boleh YouTube ya. İzin boleh YouTube ya bang. Terima kasih. Makasih banyak. Seriously, langsung saya ada lagi insyaallah. Waktu saya ada, saya bicara kamu ya. Okay. Seni bicara coba. Bahasa Türkiye. Seni Seni seviyorum. seviyorum Türkiye. Türkiye. I love you Türkiye. Bye bye. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih abang. Bye bye. Şimdi efendim nereye gidiyoruz? Bebek cesetlerinin ağaç kabuklarına, ağaçların içerisine gömüldüğünü söylemiştim videonun başında. Orada sıcak inanılmaz. Dişleri çıkmayan bebekleri, dişi çıkmayan bebekleri ağaçların içine, dişleri çıkanları da mağaralara ya da değişik Hristiyansa, ataların dinine bağlıysa mağaralara, Hristiyansa da değişik kulübe tarzında evlerin içine tabutla koyuyorlarmış. Şimdi biz bunu görmeye gideceğiz. Tabii bu sırada da Emrah kardeşimin yorumlarını alayım. Şimdi demin çıktığımız yerden zaten abi gördük. Adam
annesini ve aile üyelerinden birini alıyor, yan odada bekletiyor ki gömmüyor bunu. Aylarca. 6 ay, 7 ay. Cenaze nasıl şişmiyor Bir de onu da kokuyor anlamadım. inanılmaz yani, hani hafiften de koku var, bize geliyor, onlara normalmiş. Bu arada onların da izinlerini aldık videonun çekilmesi için. Onlara da ödeneklerimizi de verdik. Çünkü bu gibi durumlarda ufak da olsa hediye, bir nevi onları istemediler aslında da vermemiz de gerekiyormuş adetleri gereği. Biz de gördüğümüzde şaşırdık yani, hani ilk defa böyle bir şey gördük. Enteresan anlara şahit oluyoruz. Hayırlısı diyelim, daha değişik şeyler görmeye devam edeceğiz. Tabii bunların festivalleri varmış. Festival Tangal berapa? December, Oktober, January, February. Oktober, November, September. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, February final ya. Ya. Ekim, Aralık, Ocak, Şubat, her 8 yıl önce ölen kişileri bu aylarda çıkartıp değişik festivaller yapılıyor. Kıyafetler giydiriliyor. Biz şu an Şubat'ın tam ortasında olduğumuzdan dolayı yetişemedik. Yani Şubat'ın başlarında bitmiş. Bu ritüeller 1-2 ay öncesi daha aksiyonluymuş, daha canlıymış. Şimdi belki de bu cenazeyi biz gördük, şanslıyız yani. Başka da bilmiyorum, denk gelir miyiz? Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Diğer mezarları gezmeye, değişik kültürü, geleneği görmeye gidiyoruz efendim. Ben hayatımda ilk defa ölü gördüm burada abi. İlk defa. İlk defa ölü gördüm. Bu arada bazı yerlerde Adamın yengem dinine gelmedi. bağlı. Biz Evet. hani şikayette bulunmayın. Yenge hanım Endonezyalı, kendisi de buralı olduğundan dolayı abi diyor ben biliyorum buraları diyor ama diyor hafiften de korkuyorum tabii ki diyor. Normal diyor. Kültürlerinde tabii yenge hanım Müslüman olduğundan dolayı bunları arkadaşlarının oluyormuş. Arkadaşlarından çok duyuyormuş. Şimdi bize yorum yazacak, kızı niye götürdünüz oraya falan diye de evin içinde çocuk var yani, aileler var. Bir de her yerde turistler, işte efendime söyleyeyim, değişik insanlar, kadınlar, kızlar fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Alışmış bu insanlar. Buranın yerel halkı da geliyor yani. Bizim Kendi- Türkiye'deki kızlar olsa anne der yani, kaçarlar. Şeyler. Kaçarlar yani, bizim orada normal değil bunlar. Ama burada normal, haberiniz ola. Şimdi devam edin. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani köylerde olur ya da değişik yerlerde tekkeler vardır. Hani mezarı içine korlar, ev gibi yaparlar. Aynısı ya. Ama bizdekiler içine mezara gömüyorlar. Onun üstüne tekke yapıyorlar. Biraz farklı. Dedim ya, vazgeçmiyoruz. Yolumuza zorlu da olsa devam ediyoruz. Şimdi bebek cesetleri bulunan yere geldik. Buradaki bebekler, dişleri çıkmamış bebekleri ağaçların içlerine gömüyorlar. Çok enteresan. Burada giriş ücretleri yazıyor. Hemen şöyle göstereyim. Pohonnya di mana? Yabancıları 100 ribu diyor. Yang kuburannya Biz di pohon. kişi başı 30 ribu vereceğiz. Di atas lagi ya? Naik ke atas. Paranın üstüne aldım gidiyorum. Halo. Ya. İşte bak, demin dedim ya, Hristiyan olup da cenazeleri böyle ufalıyor, aylarca evde bekletiyorlar, sonra böyle yerlere gömüyorlar. Bak gördün mü kardeşim? Evet.
tabut gibi koyuyorlarmış. Hepsinde Taşın üstünde. çocuk mezarları var. He. Belki dari timnya Pak Hasan. Bak şurada taşlar var. Bu taşlar atalarından kalma yapılmış. Elle yapılmış. Nasıl yapılmış bilmiyorum onu da ben. Vallahi hani şöyle enteresan taşlar. Şimdi gelip çıkarlar şimdi. Mısır'ı yapan, piramidi yapan uzaylılar yaptı. Bunu da yaptı uzaylılar diye. Bunu da derler diyorum. Bak burada da tamam Hristiyan ya. Iya. Bunlar da Hristiyan mezarları. Dağların, taşların içini oyuyorlar. Tabutları böyle içine gömüyorlar. Apa nama bang? Alan kudu da apa nama? Apa? Alan kudu. Alutudolo. Alüttüdolo. Alüttüdolo diye bir din var ya hani anlatıyoruz ya. Ataların dini. Onlardan farklı. Biraz daha asimile olmuşlar bunlar. Alüttüdolo'da kas sistemi var. İşte fakirler yere gömülüyor. Zenginler havada tabutlara asılıyor. Ailecek gömülüyorlar bir tabutun içinde. Ama burada da böyle dağların derinliklerini, taşların içlerini deşiyorlar. Böyle her bir şehirde kaç tane aile yatıyor bilmiyoruz. Bakın. Sevdiklerini de böyle yad ediyorlar. Su koymuşlar şeyin önüne. Çok farklı inançlar, farklı adetler, gelenekler ve görenekler. Her yer böyle. Bunlar hep mezar var. Çürümüş iskeletler var içeride. Taşı nasıl oymuşlar bak hele. Nasıl bir taşmış ki de ne zahmet verip oyumuşlar. Burada yeni biri ölmüş. Yaşlı bir teyze. Gel. Göstereyim. İnanmayanlar olur. Ambar değil bu. Bildiğin tabutlar içeride bekliyor. Gördünüz mü bilmiyorum ki. Tabi tabutları içine koyuyorlar ama yanlarına da değerli eşyalarını koyuyorlar. İşte kıyafetlerini. Sonrasında en sevdiği çalgı aletini ya da enstrümanını, sigaralarını bunları koyuyorlar. Nostalji olsun diye. Değişik. Öküzbaş camımızın kafasını nasıl yapmışlar bak hele. Nasıl şekil almış gördün mü? Bak şu oyarak. Çok enteresan. Taşlar nasıl oluşmuş? Kireç taşı gibi ya. Ölüler diyarı. Hepsi ölmüş. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben. Bu taşları oymuşlar. Bu hale getirmişler. Enteresan bir yer ya. Bak, öküz başları var. Ağızları, çenesi. Bizde o leğen kemiği var ya, kesilir, kırılır hani büyü yapmasınlar diye. Bak bunları asıyorlar, kesmeler. Vardır bunların da bir alameti kardeşim. Bilmiyoruz ki. Yani, ne yaşıyorlar, ne yapıyorlar. Şuna bak. Enteresan ritüelleri var.
Kokuya alerjiniz varsa buraları tavsiye etmiyorum. Acayip bir koku var. Şimdi bu mezarları yaptırıyorlar da mezarları nasıl yaptırıyorlar? Sini berapa? Harga berapa? Sama 70 100. Harga itu yang 5 kali itu yang tadi yang 70-an. 70 juta. Kalau 200 milyar. Tapi dengan luasnya di dalam. 200 milyara böyle mezar satın alabiliyor musunuz? Deşiyorlarmış. 3 ayda hızlı Untuk satu keluarga Pak. yapabiliyorlarmış. Ama 200 milyara bir aileyi içine Tahu. alabiliyor musunuz yani? Bir aile mezarı yapıyor musunuz? Kerja terus-terus Pak. Heh. Bisa bisa 100 sampai 150 Pak. Bisa. Ya 150 juta, 200 juta. Yani ne yapıyor? 500 bin TL yapıyor abi. Bu ne? Mezara bak. Doğrusu bizim Zincirlikuyu mezarlığı daha pahalı. Burada bir bahçesi de var. Ağaçların arasına gömüyorlarmış. Gimana lagi? Bunlar. Bebekler efendim. Ağaç içinde cesetler var. Ini sudah banyak ini semua sudah tertutup ini. Banyak. Yang sudah diselimuti oleh akan penelitian. Efendim görmüş olduğunuz her şey gerçek. Tidak semua kelihatan. Tarih öncesinden kalma değil. Daha yeni gömülmüşler. Zaten değişik şeyler akıyor aşağı doğru. Lagi sekarang tidak ada. Burada dişi çıkmamış bebekleri ve bu gibi yerlerde bunun gibi yüzlercesi var. Açık konuşayım. Sadece birine geldik. Cesetlerini böyle ağaçların içine gömüyorlar. Yani koyuyorlar. Bağlıyorlar. İçine hafiften küçük bir yuva yapıyorlar. Sonrasında da bebekleri içine koyuyorlar efendim. Yılan, çıyan yiyor. Ya da ilaçlıyorlarmış. Yemiyor diyorlar da. Bilmiyorum artık. Yani hep bebek cesedi. Buralar ağaç. Kocaman bir ağaç. Böyle öyle bir ağaç ki birleşmiş. Oval olmuş. Tek bir gövdeye çakallaşmış. Böyle de büyük bir ağaç. Ağacın etrafı bebeklerle, bebek cesetleriyle dolu. Günahsız sabileri böyle yerlere koyuyorlar. Kültürleri böyle, gelenekleri böyle. Yetişkin bireyleri de taşın içine oyma yapıp taşın içine tabutla koyuyorlar. Evet. Yorumlarınızı alayım. Lütfen saygı sevgi çerçevesi altında yorum yapın. Rica ediyorum çünkü bu insanların kültürü, gelenekleri ve görenekleri bunları, dinleri bunları yönlendiriyor. Atalarından kalma din. Aluttumaya. Aluttu-dolo dinleri. Bu din gerçekten de bu insanlara atalarından gelen şeyleri anlatıyor ve bunları bu şekilde yönlendiriyor. Bazıları Aluttu-dolo'dan Hristiyanlığa geçiş yapmış. Bazıları da Hristiyanlığa geçiş yaptığı halde değişik ritüelleri hala Aluttu-dolo yani ata dini olan dinlerinden almış bulunmaktalar. Nasıl Müslümanlıkla alakası olmayan nazar boncuğu, atnalı vesairesi Türkiye'de varsa bunlarınki de aşırı derecede değişik ritüelleri var. Örneğin ağacın içine dişi çıkmamış sabileri, bebekleri koymaları gibi.
Peki dişi çıkan bebekleri ve çocukları ne yapıyorlar? Mağaraların içerisine asıyorlar. Tabutlarıyla beraber. Efendim, bugün neredeydik? Endonezya, Sulawesi adası Toraja bölgesinde dağların kalbindeydik. Bu bölgeye geldiğiniz zaman Hristiyanların çok, Alıttı Dolo dinine sahip olanların azınlık, Müslümanların da hiç olmadığı bir yer. Yani çok az. Hatta şöyle söyleyeyim, cami göremezsiniz. Öyle bir yer. Endonezya 17.500 adadan oluşan 145 çeşit dil resmi olarak bilinen ama bence 200'den fazla dil konuşuluyor. Çeşit çeşit kültür, gelenek, dinlere ait olan bir bölge. Bir ucundan bir ucu 9.000 kilometre. Bazı arkadaşlar diğer videoda şey demiştim. Sevdiği için 20.000 kilometre geldi demiştim. Ya nasıl olur, Endonezya 11.000 kilometre, Jakarta 11.000 kilometre. Sizin geldiğiniz yer çok önemli. Endonezya'nın bir ucundan Aceh'den Merauke'ye 9.000 kilometre. Arabayla gitmeye kalkamazsınız. Uçakla 9-10 saat sürüyor direkt giderseniz. İnanılmaz bir yolculuk yaparsınız. Endonezya ekvator bir ülke, tropikal bir ülke. Buraya geldiğiniz zaman terlersiniz, yorulursunuz. Kolay değil. Sıcak bir memleket. Şubat ayından, ormanın derinliklerinden selamlar, saygılar sizlere. Çok değişik şeyleri gördük bugün. Çok enteresan şeylere şahit olduk. Değişik ritüellere, değişik adetlere, geleneklere ve göreneklere sahip olan Endonezyalıları yavaş yavaş sizlerle beraber tanıyoruz. 10 yıldır bu ülkeyi araştırıyorum. Adım atmadığım yer kalmadı diyorum. Ama hala da bitiremiyorum. Bitmez de. 17.500 ada. Ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenip yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Sampai jumpa.